Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda omega 3 zengini böbrek dostu besinlerden bahsedeceğim. Diğer videomuzda omega 3'ün ne kadar önemli olduğunu, piyasadaki takviyelerin özelliklerinden vesaire bahsetmiştik. Şimdi bundan da önemli olan bir konu, doğal yollardan bu besinleri nasıl alabilirsiniz? Özellikle de böbrek hastaları için bunları belirteceğim. Bu anlatacağım konular arkadaşlar böbrek hastası olmayan tüm insanlar için de geçerli. Şimdi kabaca özetleyecek olursak günde ortalama ne kadar omega 3 alınması gerekiyordu? Kabaca böbrek hastaları da içinde, diğer insanlar için ortalama 1 ila 3 gram kadar omega 3'ü almamız gerekiyor. Erkeklerde bu ortalama 1,6 gram, kadınlarda ise 1,1 gram. Yani erkeklerde kadınlara göre %40, %50 daha fazla omega 3'e ihtiyaç var. Bu gebelik ve emzirme döneminde ise bu ihtiyaç %20-30 kadar artabiliyor. Piyasadaki omega 3 balık yağlarında ortalama bir kapsülde 1 gram kadar omega 3 bulunmaktadır. Peki bunların içerikleri nasıldı? 3 tane omega 3 türü vardı. ALA, DHA ve EPA formatlarında olan. Bitkisel kaynaklarda olanlar ALA'ydı arkadaşlar. Bu kısaltılmış halleriydi. Alfa linolenik asit. Bu ayrıntılarına girmeyeceğim. Diğerleri neydi? Asıl etkili olan vücutta DHA ve EPA. Bu önemli bizim için. ALA direkt vücuda alındığı zaman, yani bitkisel kaynaklı olan direkt etki yapamıyor. Karaciğere gidiyor. Orada EPA'ya, sonra da DHA'ya dönüşüyor. Ve %15 gibi veya daha az biyoyararlanımı çok azalıyor arkadaşlar. Yani 100 ise 15'e kadar düşüyor. Bunlardan bahsetmiştim. Onun içinde bu balık ve deniz ürünleri kaynaklı olan omega 3 almanın ne kadar önemli olduğundan bahsetmiştim. Şimdi yine bahsedeceğiz ama bu ürünleri böbrek hastaları başta olmak üzere bazı proteinlerin zararlı olduğu veya vegan, vejetaryen beslenen gibi insanlarda veremiyorduk. Onun yerine bitkiselleri veriyorduk. Bunun da bir dezavantajı, çok düşük oranda vücuttan emilebiliyor. Ama düşük bile olsa yine faydası olabiliyor. Bir de gelen bazı sorular vardı. Bu omega 3 preparatları hangi sertifika olması lazım diye. O özelliği de şu arkadaşlar, IFOS. Yani Uluslararası Balık Yağı Standartları Programı diye bir şey var, kısaltımı. Bu olursa, bu onay olursa çok daha iyi olur bu balık yağlarının, eğer tüketilmesi gerekiyorsa. Bir de EPA ve DHA oranı ne kadar yüksekse o balık yağının biyoyararlanımı, emilimi daha da iyi olabiliyor. Fakat bana soracak olursanız, ben ne demiştim geçen programımda? İşte birçok faydası var. Kalp sistemi, damar sistemi, solunum sistemi, işte böbrekler vesaire, proteinürüyü azaltıyor. IgA nefropatisinde etkinlikleri var vesaire. Ama sonuç olarak bütün kılavuzlarında ortak görüşü şu anda rutin olarak omega 3 kullanımını önermiyorlar. Bazı çalışmalarda faydalı olan, çoğunda faydası var. Bazılarında nötr, hiç faydası yok. Bazılarında zararlı bile çıkmış. Benim genel önerim, eğer bir hasta veya insan, hasta olmak zorunda değil, oral alımı iyiyse, yemek yiyebiliyorsa, beslenmesi normalse takviye almasına gerek yok arkadaşlar. Ama alanlara da niye alıyorsun demem. Doğal yollardan beslenmeyle bunları bilip yerine koymak her zaman daha iyi. Ben ne diyordum her zaman? Vitamin, mineral bile olsa gereksiz yere bir tane bile almayın. Hem maddi olarak iyi değil, hem de o vitamin bile olsa mutlaka vücuda herhangi bir şekilde zarar verebiliyor. İçinde bir sürü katkı madde bulunabiliyor. Doğal yollardan beslenin. Besinlerde bile bir sürü hile hurda var şu anda. İçine kim bilir neler konuyorlar. Bu gübresinden tutun da bu konuları kaç defa değinmiştim. Gıda terörü var şu anda. Sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada. Bu bir terör gibi bir şey. Beslenme yani savaş, kurtuluş savaşı verilmesi lazım demiştim bu gıda noktasında. Ben bunu rastgele laf olsun diye söylemiyorum. Şimdi tekrar girecek olursak, bir de bu balık yağı formatları eğer illa alacak olursanız hangi formatta olması gerekiyordu? Trigliserit formunda. Bunların emilimi daha fazlaydı. Civa gibi ağır metallerden arınmış olması lazımdı. Bir mümkünse de tok karnı alınırsa veya kahvaltıyla birlikte alınırsa çok daha iyi olurdu. Peki, şimdi böbrek hastaları omega 3'ü sadece balık veya balık yağı veya kril yağı gibi veya diğer deniz ürünleri gibi bunlardan almak zorunda değil arkadaşlar. Tabi alabilir ama özellikle GFR değeri 30'un üstünde olanlara izin veriyorduk. Şimdi neden peki ben deniz ürünlerini önermiyorum? İşte omega 3'ün en büyük kaynağı büyük oranda deniz ürünleri ve balık.
Tamam, çok faydası var. Böbrek hastası olmayan normal sağlıklı insanlar balık tüketiminde sorun yok arkadaşlar. Tüketebilir. Onları ben engellemiyorum. Ama balıkların içerisinde bulunan bu ağır metaller, toksik maddeler, mikroplastikler, artık bütün o sigara izmaritleri, plastikler hepsi nereye gidiyor? Gerek tuvaletlerden, klozetlerden hop atılıyor oradan veya denizde bu fabrika atıkları vesaire. Denizleri maalesef çöplük haline getirmişiz arkadaşlar. Şu anda insan vücudunda plastik bulunuyor. Biz plastik yemiyoruz ki. Nasıl giriyor? İşte aldığımız bu gıdalardan, balıklardan, o balıklar, hayvanlar plastikleri yiyor. Onların yedikleri de bizim vücudumuza geçiyor. O pet şişeler vesaire bir sürü içtiğimiz çaylar, o plastik petler, bardaklar nereye gidiyor bunlar? Hepsi şeye gidiyor, vücudumuza. Onun için balıklar da bu yönde tamam omega 3'ü var, omega 6'sı var vesaire birçok faydası var ama böbrek hastaları zaten ölüme aday hastalar oluyor bir anlamda. Kalp ve damar hastalıkları normal insanlarda 10 kat daha fazla. Özellikle böbrek çalışma oranı 15'in altında olan hasta grubu bizim özellikle üstünde çok çalıştığımız hasta grupla. Şimdi bunlar ne yiyecek? Bir sürü şey kısıtlanıyor. Onun için biz alternatif yollara giriyoruz. Bunu ve araştırma yaptık biz bu hastalarımıza. Yaklaşık 17 yıllık bir çalışmanın sonucunda ne çıktı? Şu anda kılavuzlar hala diyor ki Akdeniz diyeti verin. Böbrek hastalarına çok faydası var. Kesinlikle doğru değil arkadaşlar. Bizim kendi verilerimiz bunlar. Daha henüz yayınlamadık ama istatistiksel analizlerini yaptık. Büyük bir 10.000 hastadan fazla hastanın verisi balık ve balık türevi tüketenler daha erken dönemde diyalize giriyor. Bizim aldığımız sonuçlar bunlar. Dana, kuzu, koyun, oğlak eti tüketenler daha geç diyalize giriyor. Şu anda bize söylenenin tam tersi sonuç çıktı arkadaşlar. Bunun için belki kabul ederler etmezler. Tabi bunları yayınlamamız lazım. Ama ben kendi hastalarımda yayınların da birçoğuna güvenemiyorum arkadaşlar. Her ne kadar yüksek dergilerde bile olsa SC indeksi bilmem çoğunda hile hurda dönüyor burada da. Editörün tutumuna bağlı. Belki 10 tane yayın gidiyor. 8 tanesinde olumsuz çıkıyor. 2 tane olumlu. O olumlu olanı yayınlıyor. Diğer 8'ini biz göremiyoruz. Acaba gerçekten bu doğru mu? Bu meta analizler yapılıyor. Neye göre ayarlanıyor? İlaç şirketleri, firmalar vesaire endüstri bunun arkasında var mı yok mu? Olumlu bir şey çıkıyor. O ilaç kullanımı hemen onu daha ön plana çıkarıyorlar. Doğal yollardan yapılan şeyleri daha geride de tutabiliyorlar. Tabii direkt suçlama yapmak istemiyorum ama maalesef bu var. İnsanlar istiyor ki bu para dönsün. Buradan da bir kazanç elde edelim. Tabii bir saygı duyuyoruz. Tabii ki para alsın ama sağlık üstünden para kazanılmaması lazım. Tam tersine insanlar sağlıklı kaldığı için para ödenmesi lazım. Hasta diyalize girdiği için veya anjiyo yapıldığı için, ameliyat olduğu için devletten para alınmasa insanlar ne kadar sağlıklı bir hayat sürerse o doktor o kadar ödüllendirmeleri lazım. Şimdi tam tersi oluyor. Ne kadar çok diyalize sokarsan döner sermaye o kadar artıyor. Biz ne yapıyoruz? Hasta diyalize geç gitsin diye kendimizi yırtıyoruz resmen. Gecemizi gündüzümüze katmış. Kim bizi ödüllendiriyor? Hiç kimse ödüllendirmiyor ki. Rabbim Allah razı olsun diyorlar hastalar. Hastalar mutlu, hasta yakınları mutlu. Ama birçok çevre bize düşman olmuş durumda maalesef. İşte altta yatan olay bu. Yoksa bize hepsi kıskanıyor. Ne düşmanlığı? Gıpta ediyorlar yaptığımız işlerden dolayı. 7 yıl diyalize giren hasta nasıl diyalizden çıkıyor? Çıkabilir mi? Daha geçenlerde paylaşmıştım. Bunun gibi yüzlerce hasta var. Arada paylaşacağım yine onları. Reklam olsun diye yapmıyorum. Zaten reklama bizim ihtiyacımız yok. Hasta bakacak halimiz de kalmadı. Binlerce hastamız var. Bir de bunları dinleyip de bana gelmeye çalışmayın. Evde kendiniz yapın bu söylediklerim. Evet, şimdi tekrar konumuza girelim. Bunun için omega 3'te deniz ve deniz ürünlerini daha geri plana alın. GFR değeriniz, böbrek çalışma oranınız 30'un altındaysa balık ve deniz ürünü önermiyorum arkadaşlar. 30 ile 60 arasındaysa ayda 100 gram kadar balık tüketebilirsiniz. 60'ın üzerindeyse haftada 100 gram. Yani ayda yarım kiloya yakın balık tüketebilirsiniz. Gut hastalığı olanlar ise bu önerdiğim miktarların yarısı kadar tüketmeleri lazım. Tamam. Şimdi peki eğer hasta diyalize giriyorsa sorun yok arkadaşlar. Bu balık ve deniz ürünlerinden özellikle diyalize girdikleri gün girmeden 4-5 saat önce tüketebilirler. Fakat fosfor, potasyum ve ürik asit miktarlarına yine dikkat etmek şartıyla. Çünkü diyalizde zaten kaybedecek bir şeyimiz yok ki. Ama eğer hastanın seans sayısında azalma düşünülüyorsa mesela 3 giriyor haftada 2 olabilir 1 olabilir diyorsak o zaman yine bu GFR şeyine göre derecelerine göre dikkat etmeleri lazım. Bu miktarları aşmamalar
almaları lazım. Ölçülü tüketmeleri lazım. Eğer ümidim yoksa, ömür boyu diyalize girecekse o zaman tüketebilirler. Böbrek nakilli hastalarımızda da balık ve deniz ürünleri tüketiminde arkadaşlar sorunumuz yok. GFR'ye direkt bakıyoruz. Mesela kreatin 1 ise böbrek nakli tamam, balık da yiyebilir, tavuk da yiyebilir, beyaz ette, kaz eti, ördek eti hepsinden yiyebilir ölçülü miktarda. Tamam, olay bu. Peki ve balık olarak da biz ne öneriyorduk böbrek hastalarımıza özellikle? Yüzeyde yaşayan balıklar. Yani dip balıklar değil. Dip balıklarda çünkü toksik metaller daha fazlaydı. Yüzeyde yaşayanlar hangisiydi? Somon, alabalık, hamsi, istavrit, sardalya, ton balığı ve uskumru. Bunları özellikle böbrek hastalarımıza öneriyorum. Dip balıkları olan kalkan, mezgit ve çipurayı önermiyorum. Şimdi balık dışı kabuklu deniz ürünleri var. Bunlar da yine omega 3 açısından zengin. Mesela neler var bunlarda? Midye. Midyeyi ama ne böbrek hastalarını öneriyorum ne de bu toksiteye eğilim olan, özellikle civa yönünden çok zengin. Yine bakteriler, hepatit A yönünden sorun olabilir. Mümkünse uzak durun. İstakoz, ahtapot, yengeç, istiridye, kalamar, karides gibi ürünlerde yine bu GFR düzeyi önemli bizim için. GFR 60'ın altındaysa önermiyoruz. Balıkta ne demiştim? 30'un altını önermiyorduk. Burada çıtayı yükseltiyoruz. 60'ın altını önermiyoruz ama böbrek hastalığınız yoksa, yeme içmede herhangi bir alerjiniz yoksa o zaman tüketebilirsiniz. GFR 60'ın üstünde olanlara da ayda sadece 50 gram tadımlık olarak bu saydıklarımı öneriyoruz. Bunlarda ne var peki? Yine bu balıklarda olduğu gibi toksik şeyler var. Bir de ürik asit ve pürin içerikleri yüksek. Pürin içeriği yüksek olduğu için ürik asite dönüşü, yine yüksek miktarda fosfor, yüksek miktarda protein de içermekte bunlar. Ve bunlar da böbrek hastalarına iyi değil. Şimdi gelelim bu geniş bir özetten sonra konulara. Omega 3'ün en yoğun olduğu besin ögeleri arkadaşlar balık yağı ve deniz ürünleri. Balıklardan bakacak olursak 2, 4, 6, 8 tane balık özellikle ön plana çıkıyor. Bunlar da en yüksek omega 3 oranı, yani EPA ve DHA içeriği yüksek olan omega 3 100 gramında 2,2 gramla uskumru balığı geliyor arkadaşlar. İstavrit ikinci sırada 100 gramında 2 gram omega 3 var. Yani bu hepsinde EPA ve DHA var arkadaşlar. Bu ALA dediğimiz bitkisel bulunmuyor bunlarda. Üçüncü sırada ilginç, benim de böbrek hastalarına genelde önerdiğim hangi balıktı? Küçük balıklardan hamsi. Hamside de 100 gramında 1,4 gram var. Yani bu GFR düzeyinize göre bunlardan da tüketebilirsiniz. Ama 30'un altındaysa uzak durun. Yine lüferde 100 gramında 1,2 gram, yani 1200 miligram güzel bir oran. Yani ortalama günde 1 gram kadar omega 3 alın diyordum. Balık tüketebilenler bir uskumru yedi mi haftada mesela diyelim 100 gram 200 gram, o neredeyse omega 3'ün büyük bir kısmını sağlamış oluyor. Somonda ise 100 gramda 1 gram var. Hep genelde somonu ön plana çıkar. Halbuki somon daha geri planda arkadaşlar. Tabii bunların Norveç somonu vesaire özellikleri de var ama genel ortalamasında 1 gram. Hamsi ne kadardı? 1,4 gram. Hamsideki omega 3 daha fazla somondan. Ton balığında yarım grama düşüyor. Levrekte 0,3 grama düşüyor. Alabalıkta ise 0,3 gram. Alabalık da mesela çok zengin değil şeyden. Gerçi şimdi doğal alabalıkta kalmadı. Neyse. Demek ki uskumru, istavrit ve hamsi balıkları daha ön plana geçiyor. Böbrek hastalarımızda da imkan varsa sezonu geldiği zaman hamsiden de o belirttiğim miktarlarda balık tüketebilirler. Balık yağlarından ise arkadaşlar, balık yağları da bu EPA ve DHA açısından zengindi. Bu omega 3'ün tipleriydi dediğim gibi. Mesela morina balığı karaciğeri yağı. Bu 100 gramında 19 gram omega 3 içeriyor kabaca. Somon balığının yağı ise en fazla omega 3 içeriyor. 100 gramında 20,9, yani 21 grama yakın omega 3 var. Ringa balığı diye bir balık var. Bunun da 100 gramında 12 gram var. Yani yağ olarak tüketilecekse somon balığı en güzeli. Sonra da morina karaciğer yağı ikinci sırada geliyor. Peki balık yağları da tüketilebilir ama aynı durum balık yağlarında da doğal olarak tüketilecekse yine GFR düzeyleri önemli. Peki diğer deniz ürünlerinden kalamar ne kadar? Kalamarda 100 gramında 0,3 gram var. İstiridye'de 100 gramında 0,6 gram, yani 600 miligram. İşte ahtapot, midye, yengeç, istakoz, karides, bunlarda da 0,2 ila 0,3 gram kadar var. Bakın balıklar kadar zengin değil. Balık ne demiştim? 2,2 gram. Burada 0,2, yani 10 kat daha düşük oluyor bu diğer deniz ürünlerinde. Karides bunlar da olabilir. Peki kırmızı et de var mı? İşte bunu bazı hastalar soruyor. Deniz ürünü olmasa da et olarak kırmızı eti. Hayır arkadaşlar. Şöyle var. Eğer o hayvanların beslenmiş olduğu bölgede mesela
araştırma yapılmış kırmızı ette de, sığır etinde omega 3 miktarı yine var. Ama biz demiştik deniz ürünlerinde var. Bunların yemiş olduğu otla besleniyorlar da ALA tipi var. Otla beslenen ineklerden elde edilen etin tahılla beslenenlere göre yüksek ALA, omega 3 içerdiği tespit edilmiş. Onun için doğal otla beslenenlerde küçük miktarda bile olsa var. Eti biz ne kadar önermiştik? Dana, kuzu, koyun, oğlak eti aksi bir durum olmadıkça haftada 350 gram pişmiş et olarak, yani işte 12 tane köfteye denk geliyor. Çiğ olarak da yarım kilo kadar öneriyorduk ama miktarı düşük arkadaşlar. Onun için kırmızı etten alamazsınız omega 3'ü. Peki başka ne var? Tamam, balıkları yiyemedik. Peki elimizde ne kaldı o zaman? Bu diğer ürünler var. Tohumlar. Özellikle de tohumlardan bir tane tohum arkadaşlar araştırdım ve yeni bir ürün daha böylece toprak böbrek bakımının listesine girmiş oldu. Size de müjdesini vereyim. Ne bu? Keten tohumu. Keten tohumu arkadaşlar böbrek dostu. Biz bunu önceden önermiyorduk fakat iyice araştırdım, baktım. Sonuç olarak şöyle bir şey çıktı. Böbrek hastalığı oranlar GFR düzeyinden bağımsız olmak üzere haftada 2 çay kaşığı, yani 6 gram kadar keten tohumunun kendisini çiğ olarak veya yağını tüketebilir. Aynı bu şeye benziyor. Çörek otu gibi. İster bir hani yemekleriniz üstüne serpebilirsiniz çiğden veya normal yağını da yiyebilirsiniz. Yalnız kan sulandırıcı alanlar bu. Heparin, kumadin veya bu aspirinden daha güçlü bu Plavix vesaire gibi klopidogrel ilaçlar var. Bunlar da mümkünse uzak dursunlar veya haftada sadece 1 çay kaşığı kadar tüketsinler. 3 gram. Bir de ishali olanlar, böyle bağırsaklarında emilim bozukluğu, Crohn, ülseratif kolit gibi malabsorpsiyon dediğimiz inflamatuar bağırsak hastalıklarında ishal yapabildiğinden dolayı uzak durulmasına fayda var. Aslında çok güzel bir şey. Kabız olanlar için de çok güzel bir ürün. Böbrek hastası olup kabız olanlar da yine keten tohumundan 1 çay kaşığı veya 2 çay kaşığı kadar tüketebilir. Bunun da arkadaşlar 1 gramında 230 miligram ALA bulunuyor. 230 miligram olsun. Yani oranı yüksek yine de. Ama bunun ne kadarı vücutta emiliyordu? DH ve EPA'ya dönüşüyordu. %15'i, yani işte 50 miligram kadar bir şey olabiliyor. Olsun, 50 miligramı biz bir keten tohumundan cebimize koyalım. 50 ne kadar gerekiyordu? 1000 miligram günde. 50'sini tohumdan aldık. Ama tabii her gün tüketemiyoruz. Olsun, bu bile iyi. Asıl daha güçlü olan bazı tohumlar var. Bunlar da chia tohumu ve kenevir tohumu. Yalnız bunlar böbrek hastaları için uygun değil arkadaşlar. Böbrek hastası olmayanlar tüketebilir ama ben böbrek hastalarını önermiyorum. Peki tohumlardan girdi. Buğdayda var mı? Diğer tahıllarda var mı? Ona da baktım arkadaşlar. Tam buğday ekmeği vesaire. Bunların hiçbirisinde şey yok. Omega 3 sıfır arkadaşlar. Yani bunu şey yapmayın. İşte omega 3'ü ilave içine dışarıdan koydularsa belki içinde olabilir ama normal yediğimiz ekmeklerin içerisinde omega 3 bulunmuyor. Onun için ekmek bir kaynak değil. Ha bir de keten tohumunun şu özelliklerine de baktım. Biz bir ürünü önerdiğimiz zaman neye bakıyordum ben? En tehlikeli olan 4 tane madde var. 1, sodyum, tuz. Tuz miktarının yüksek olmaması lazım. Sodyum miktarına baktım. 1 çay kaşığındaki sodyum miktarı 0,9 miligram. Bizim günlük ne kadar ihtiyacı vardı? 2000 ila 3000 miligram. Yani 3 gram kadar tuza ihtiyacı var. Alabilir. Bu da 0,9. Yani hiç yok gibi bir şey tuz. Tuzdan geçtik. Peki fosfora gelelim. Fosfor da 400 ila 700 miligram olması lazım. Günlük alabileceğiniz miktar. Fosfor miktarı da bir çay kaşığında 19. Hadi 20 diyelim kabaca. O da çok düşük. 2 çay kaşığı alsanız da 40 miligram. Bizim miktarımız ise 400 ila 700 miligram. Buradan da geçiyor. Potasyum peki, bu da böbrek hastaları için yine risk oluşturuyor. Bu da günlük 2000 ila 3000 miligram alınabiliyor. Bu bir çay kaşığında 24 miligram var. Yani miktarın neredeyse %1'i kadar. Çok çok düşük. Protein miktarı da günlük böbrek hastalarına biz kabaca 0,8 gram kilogram veriyorduk. 50 gram ortalama olacak olsa bir günde 70 kiloluk bir insan için. Bu proteinde ise bir çay kaşığında 0,5 yani yarım gram bulunuyor. Buradan da geçiyor. Dolayısıyla keten tohumu böbrek hastaları ve diğer insanlar için iyi bir bitkisel kaynaklı omega 3'tür arkadaşlar. Evet, biraz önce de bu kanamaya eğilim olanlar dikkat etmesi lazım dedim. Kan basıncında ve şekerde ani düşmeler yapabiliyor. Onun için şeker ve tansiyon ilacı alanlarda dozlarını azaltabilirler. Bir de bu doğum kontrol haplarının etkisini azaltabilme özelliği var. Doğum kontrol hapı alanlar ve korunmak isteyenler dikkat etsin bunlarda. Bir de meme ve yumurtalık kanseriyle ilgili bazı çelişkili şeyler var ama bu aynı zamanda içerisinde östrojen içeriyor. Fitoöstrojen, bitkisel kaynaklı. Dolayısıyla bu meme
meme ve yumurtalıkken over kanserinde de östrojenin fazla olmaması lazım. Bu tür şikayeti olanlar varsa da keten tohumundan uzak durmasında da fayda var. Tamam. Gelelim sebzelere. Sebzelerde omega 3 var mı? Var arkadaşlar. Bunları da tek tek araştırdım size. Böbrek hastalarımızın tüketebileceği sebzeler hangileriydi? Bunların 5 tane 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sebzede var. Omega 3 bulunuyor. ALA tipi. Bunlardan bir tanesi semizotu. Semizotunun her 100 gramında 400 miligram ALA var arkadaşlar. Bu çok güzel bir oran. Alfa linoleninik asit. Günde bir porsiyon, yani GFR'den bağımsız olmak üzere bütün hastalarımıza biz öneriyorduk. GUT'u olanlar yalnız, GUT hastaları çünkü ürik asidi yükseltebiliyor semizotu. Haftada bir porsiyon 100 gram tüketebilirler. Diğer hastalarımız günde 100 gram. Yani her gün bir porsiyon tüketebilirsin, semizotu. Şu anda da tam sezonu. Ilık suda 2 dakika tutun, suyunu atın, sonra güzelce yoğurdunu falan da dökün üstüne, zeytinyağlı, oh mis gibi. Afiyet olsun. 400 miligram omega 3 almış oluyoruz. Bakın 400 az bir rakam değil arkadaşlar. Bunun %15'i emilse 60 miligram da buradan alıyorsunuz. O biraz önce şeyden de aldınız, keten tohumundan da olduğu 200 miligrama yakın. İşte 100'ün üstüne çıkıyor. Peki karnabahar da özellikle kış dönemlerinde tüketilebilir. 100 gramında 200 miligram ALA var arkadaşlar. Omega 3 200 semizotunun yarısı ama yine de güzel. Bunu da biz haftada 100 ila 200 gram kadar öneriyoruz hastalarımıza. Sadece tiroid bezi az çalışan, yani hipotiroidisi olanlarda 100 gram kadar olmasında fayda var. Bir su alabilir miyim? Anlatırken o kadar heyecanlanıyorum ki bazen dilimde kuruyor ister istemez. Almakta fayda var. Peki başka? Brüksel lahanası veya lahana. Yine bunlarda da var. 100 gramında 100 miligram kadar ALA bulunmaktadır arkadaşlar. Biz lahanayı genelde hastalarıma nasıl öneriyordum? Beyaz lahana. Hatta bu beyaz lahana turşusu vesaire bizim önerdiğimiz turşular vardı. Tuz oranı az, elma sirkesi, zeytinyağlı, limonlu. Bunun içerisinde de yine bulunabilmekte arkadaşlar. Haftada 150 ile 200 gram kadar tüketebilir hastalarımız. Ama hipotiroidisi olanlar, yani tiroid bezi az çalışanlar haftada 100 gram kadar tüketmelerinde fayda var. Yine lahana sarması ve kapuska olarak da bunu tüketebilirsiniz. Yine beyaz lahana turşusunu da gün aşırı bir çay bardağı, yani 100 mililitre kadar tüketebilirsiniz. Evet. Teşekkürler. Sağ ol. Şimdi peki kimler uzak durması lazımdı? Ülser, gastrit, hemoroid, hipotiroidisi olanlar ve kanın pıhtılaşmasını engelleyen ilaç kullananlar gün aşırı yarım çay bardağı, yani gün aşırı 50 mililitre kadar lahanadan aldılar mı yeter. Lahana turşusundan o bahsettiğim, ama nakil sonrası ilk 1 yıl tüketilmemesi gerekiyordu. Evet, lahanayı da böylece anlatmış olduk. Peki gelelim ıspanağa. Ispanağın içinde de daha az miktarda var ama var. 100 gramında 50 miligram ALA bulunuyor arkadaşlar. Haftada biz bir porsiyon kadar ıspanak, yani 200 gram öneriyoruz hastalarımıza. Yalnız oksalat tipi böbrek taşı olanlar ve böbrek çalışma oranı 15'in altında olup potasyum 5,5'un üstünde olanlar da haftada yarım porsiyon, yani 100 gram kadar tüketimini öneriyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki 100 gramda ne kadar var? 100 gramda 50 miligram. Olsun, ıspanaktan da almış oluyorsunuz. Biz ne demiştik böbrek hastalarına? Aksi bir durum yoksa her gün 2 porsiyon, hatta 3 porsiyon sebze tüketebilirsiniz arkadaşlar. Ispanak, pırasa, kabak, enginar, brokoli, semizotu, lahana, kereviz, bamya. Sabah ıspanak, akşam pırasa. Sabah enginar, akşam brokoli. Sabah semizotu, akşam yeşil fasulye gibi. Ama nasıl olacaktı? 2 dakika ılık suda bekletin, bu kadar. Potasyum çok yüksek. Altının altına düşmüyor. O zaman sıcak suda tutarsınız. Suyunu attıktan sonra. Ben genelde artık eskisi gibi haşlayın suyunu atın demiyorum. Neden? Çok haşladınız mı bütün vitamin minerali gidiyor. Posa kalıyor. Posanın da hiçbir faydası yok ki. Dengeli gitmekte fayda var. Ve bir de bir araştırmamızda ne çıkmıştı? Bitkisel kaynaklı olanlardaki bu fosfor olsun, olsun, potasyum mesela emilimi hayvansal kaynaklardan daha düşük. Dolayısıyla yani birçok şey değişiyor arkadaşlar. 10 yıl önce dediğimiz birçok şey bakıyoruz uymuyor. Daha yenilikler çıkıyor. İşte bunu görmek lazım. Burada da aynı şeyi söylüyorum. Sebzelerinizi rahat yiyin. Zaten doğru düzgün et yiyemiyorsunuz. Hiç olmazsa sebzeden alın gıdalarınızı. Araya kıymasını da koyun. Haftada 350-400 gram etiniz de serbest. İşte kullanın. Aç kalmazsınız ki. Ayda 2 kilo et yapıyor. Nasıl aç kalıyorsun? 2 kilogram kırmızı et. Balık, tavuk da eğer uygun hastalar yine tüketebiliyor. Makarnası var, sebzesi var, patatesi var, mantarı var, balığı var şekeri yoksa. Meyvelerden 9 tane meyve serbest. Bak şunu en sevmediğim şey, polikliniğe geliyor bazen. Aç kaldım ben, kilo verdim. Kesinlikle aç kalamaz bir hasta. Eğer aç kalıyorsa
kesinlikle yanlış yapıyor. Veya ya bir kanser var, ya bir tümör var, ya bağırsakta emilim kusuru var veya tiroid hastalığı var, hipertiroidi. Başka sebep araştırmak lazım. Mesela kansızlık yapan başka bir şey vardır, kanaması vardır, tümör vardır, adam kilo alamıyordur. Ya bu beslenmeden kilo veremez. Belki ödem gider. Hani tuzu azaltıyorsa 1-2 kilo verir, ondan sonra sabitlenir. Kilo verdim, ip gibi oldum, zombiye döndüm. Genelde böyle yapıyorlar bazen. Bana yazıyorlar, moralimi de bozuyorlar. Yok işte aç kaldım, aç kaldım. Ya nasıl aç kalıyor? Bunu bizim hastaların çoğusu kapıdan zor giriyor. Ya bu body mass index dediğimiz indekse hepsi kilolu böyle pehlivan gibi insanlar. Kreatinli adamın 10 ama yerinde duramıyor. Kimisi de var maalesef kreatin 1,5 ölmek üzere. 1,5 ölüyor, 10 kreatin yerinde duramıyor. İşte hastasına göre de bu değişiyor ama. Alttaki yatan hastalık önemli. Mesela malinite var. Malnütrisyon dediğimiz bu zayıflama, bir deri bir kemik kalma en tehlikeli şey arkadaşlar böbrek hastaları için. Onun için olabildiği kadar ne kadar çok beslenebilirseniz, ne kadar çok gıda maddesi olursa besleninizde o kadar yaşam kaliteniz artar. Yani çok kısıtlama eski ama bir 15 yıl önce ben de aynı kafadaydım. Olabildiği kadar azaltan bu doğru değil. Sonuçlar daha kötü çıktı. Yaklaşık bu son 7-8 senedir değiştirdik bunu. Onun için toprak böbrek bakımı durağan bir model değil arkadaşlar. Bir kitabımız çıktı mesela bazı şeyler değişti şu anda. Hatta onları da değiştirmek zorunda kalıyoruz. Bazıları da yorum yazıyor. İşte Ömer Hoca'nın kitapta anlattığıyla videolar tutmuyor. Aradan 6 yıl geçti. Dünya değişti. Ben de değişti. Herkes değişti. Sürekli daha iyi. Daha iyi. Daha iyi. Onun için bu videoları takip edin arkadaşlar. Bu videolar hep güncel oluyor. Ben bir şey paylaştığım zaman yeni bir şey varsa onu hemen ilave ediyorum. Tamam. Devam edelim. Ispanağı da anlattık. Kış kabağı veya normal kabakta da 100 gramında 41 miligram var. Miktarı çok az. Ama olsun, haftada 100 ila 200 gram kadar yine kış kabağı da tüketebilirsiniz. Yine sıcak ılık suya koyun 60-70 derece. Suyunu attıktan sonra tüketin. Brokoli peki 100 gramında 20 miligram ala var. Yani omega 3. Bunu da haftada 100 ila 200 gram öneriyoruz. Guatr hastalığı olanlarda hipotiroidde ise 100 gram. Peki bitti mi? Daha bitmedi. Daha yine var. Yağlarda da var arkadaşlar. Yağlardan da zeytinyağı. Zeytinyağı böbreğin dostu. Zeytinyağının içinde de omega 3 bulunmakta. 100 gramında 60 miligram kadar ala var. İyi, tamam, güzel. Biz normalde ne kadar öneriyorduk günlük? 4-5 kaşık kadar zeytinyağı tüketebilirsin. Yani 40 gram kadar, ama soğuk sıkım erken hasat olması lazım. Omega 9 açısından da zengin zeytinyağı. Tabii biz 9'unu şu anda kullanmak bizim için asıl önemli olan omega 3 miktarıydı. 100 gramında 60 miligram bulunuyor. Peki kanola yağı, soya yağı, mısır yağı, bunlarda da var ama yok denecek kadar. Mesela mısır yağında omega 3 yok denecek kadar az. Omega 6 var. Soya yağında da omega 3 zengini ama böbrek hastalarımıza önermiyorum soya yağını. Kanola yağı da yine omega 3 açısından zengin ama böbrek hastalarımıza önermiyorum. Böbrek hastalığı olmayan diğer insanlar kullanabilir bu yağları da. Demek ki zeytinyağı da günde 3 kaşık, 4 kaşık, hatta 5 kaşık kadar bile tüketebilirsiniz. Yağ olarak sadece zeytinyağı serbest. Tereyağı, margarin, çiçek yağı, bunlar yasak. 60'ın üstünde ise tereyağdan da doğal olmak şartıyla izin veriyorum. Bitti mi? Yine bitmedi. Kuru yemişler de var. Kuru yemişlerden de fındık, kabak çekirdeği, kaju ve ceviz. Bunlarda omega 3 dostu. Fındığa bakacak olursak 100 gramında 120 miligram ala bulunuyor. Haftada biz ne kadar öneriyoruz kabaca? 10 tane, yani 20 gram kadar ceviz alabilirsiniz. Oradan da yine fındıktan da az miktarda da olsa omega 3 almış oluyoruz. Kabak çekirdeği böbrek dostuydu yine. 100 gramında 120 miligram ala var. Yüksek oranda, günde bir avuç kadar biz öneriyorduk hastalarımıza aksi bir durum olmadığı sürece. Yani 10 gram kadar. Kajuda ise 100 gramında 70 miligram omega 3 var. Haftada 8 tane, yani 20 miligram kadar öneriyoruz. Bakın miktarlar az ama az bile olsa tükettiğiniz zaman yine de yerine koymuş oluyorsunuz. Bir de serum fosfor düzeyi eğer 5'in üzerindeyse, böbrek çalışma oranınız 15'in altındaysa bu saydığım miktarların yarısına düşmeniz lazım. Peki ceviz, ceviz de büyük bir omega 3 kaynağı. Ben ne öneriyordum hastalarıma? Cevizi ve bir de ceviz suyunu. Hani bir sürü tantana yapıyorlar, işte ceviz suyunda bilmem işte antibesinler var vesaire. Ne yaptım ben bunu? Çürüttüm bütün şeyler, yayınladık. Ceviz suyu kesinlikle böbrek dostudur. Bu
içerisindeki bu emilimini engelleyecek maddeler tabii ki var ama benim önerdiğim şekilde alındığı zaman, gece yatmadan bir saat önce alındığı zaman ne oluyordu? Öğlen vakti koyup bir bardak bir tane cevizi kırıp içini koyuyordunuz. Yatmadan bir saat önce, yani 8 saat suda kaldıktan sonra hem suyunu içip hem de cevizini yiyordunuz. Kesinlikle böbreğe zararı yoktu bunun. Tam tersine faydası vardı. Birçok klinik çalışmasında size anlatmıştım. Yine cevizde de ne kadar var arkadaşlar? Ceviz yağı ve ceviz suyunda 100 gramında 10.000 miligram, ya 10 gram. Yani 9076 kabaca 10, çok yüksek bir oran bu arkadaşlar. Müthiş bir şey. Yani tam omega 3 deposu. Ama bunun içinde de yine ALA bulunuyor. Haftada 2 kere biraz önce anlatmıştım. 2 tanesini ceviz suyu olarak tüketebilirsiniz demiştim. Cevizin suyunu içip cevizi de yiyordunuz. 2 tane de normal çiğden yiyebilir. Yani haftada böbrek hastaları için söylüyorum. 4 adet ceviz tüketme hakkınız var. Yani 20 grama denk geliyor. Böbrek hastası olmayanlar her gün 4 tane tüketebilirler. İşte en büyük kaynaklardan bir tane 10 grama yakın düşünün. Var. Yüzde kaçı emiliyordu bunun? %15'i diyelim kabaca. O zaman 1,5 gram sırf cevizden almış oluyorsunuz. Yani 100 gram eğer ceviz tüketecek olursanız, tabii ben her gün tüketilmesini önermiyorum. Sağlıklı insanlar günde 50 gram kadar tüketsin. Mesela 3-4 tane rahatlıkla yiyebilirler. Peki bademde var mı? Badem de iyi bir şey ama omega 3 açısından çok yok gibi bir şey. Eser demek yok. Demek ki ceviz, en önemlisi fındık, kabak çekirdeği ve kajudan da belirttiğim miktarlarda tüketilebilir. Evet. Bitti mi? Yine bitmedi. Kuru bakliyat. Bunda da omega 3 var arkadaşlar. Böbrek hastalarından bize kuru fasulye ve nohut. Bunları ama ne zaman öneriyorduk biz? GFR değeri 15'in altında olanlara vermiyoruz. 15'in altı ne demekti? Evre 5. 60'ın üstünde olanlarda ise sınırsız tüketebilirler. Hiçbir kısıtlama olmuyor. Ama 15 ile 60 arasında olanlar miktarları ne kadar olacaktı? Haftalık 200 gramı geçmemek şartıyla bu nohut ve kuru fasulyelerini alabilirsiniz. Çünkü fosfor, potasyum ve ürik asit yüksek olanlarda ise haftada 100 gram tüketilmesi lazım arkadaşlar. Bu miktarlara dikkat edin. Kuru fasulyenin 100 gramında 140 miligram omega 3 bulunuyor. Haftada 2 yemek kaşığı biz böbrek hastalarına öneriyoruz. Yani 30 gram kadar. Nohutun da 100 gramında 70 miligram ALA dediğimiz bu omega 3 var. Haftada 2 yemek kaşığı, yine ortalama 30 gramda bunda bulunabiliyor. Nohut, kuru fasulye, bezelye, mercimek, bütün bunların hepsinden haftada 200 gram kadar tüketilebilir. Az da olsa, tabii ceviz kadar değil, balık kadar değil ama yine bitkisel kaynaklı var. Gelelim yumurtaya. Yumurtada arkadaşlar bunun içerisinde hem var, ALA var, hem EPA var, hem de DHA var. Çünkü hayvansal bir ürün bu. Dolayısıyla EPA açısından da zengin. Omega 3'ün en istediğimiz formları hangisiydi? EPA ve DHA'ydı. ALA değil. ALA bitkisellerde daha ağırlık. Burada ALA da mesela bir tane yumurtanın içerisinde, özellikle yumurtanın sarısında bulunuyor. 14 miligram ALA, 86 miligram da EPA ve DHA denen omega 3 bulunuyor. Peki DHA ile zenginleştirilmiş keten tohumu gibi besinlerle beslenen tavukların yumurtalarında 150 miligrama çıkıyor bu DHA. Hani 86 idi biraz önce bahsettim. 2 katına çıkabiliyor. Eğer imkanınız varsa bulabilirseniz omega 3 zengini yumurta diye alabilirsiniz onların da. Biz normalde ne kadar öneriyorduk böbrek hastalarımıza yumurtayı? Aksi bir durum yoksa günde 3 ila 4 tane beyazını öneriyorduk her gün. Sarısını ise haftada 2 tane öneriyorduk. Yani hem sarıyla beyazı aynı anda yiyebilirsiniz. Haftada 2 kere. Diğer günler 3 veya 4 tane beyazını tüketebilirsiniz. Yalnız kimler az tüketmesi gerekiyordu? Gut hastalığı, kolesterol yüksekliği, üremik kaşıntı dediğimiz bu üreye bağlı kaşıntı şikayeti olanlar günde 2 tane beyazını, haftada 1 tane yumurtanın sarısını tüketebilirler. Gut hastalarında yumurta tüketiminde her ne kadar kısıtlama yapmayın dense de, daha çok deniz ürünleri, işte et türevlerini azaltın dense de, biz kendi pratiğimizde gut hastalarımızda da bunu azaltmakta fayda olduğunu gördük arkadaşlar. Onun için beyazından günde 2 tane, sarısını haftada 1, gutunuz yoksa, o diğer hastalıkları yoksa haftada 2 tane sarı, günde 4 tane beyaz tüketebilirsiniz. Omega 3 bunda da yine bulunuyor. Yine bitmedi arkadaşlar. Baharatlarda da var. Az miktarda olsa baharatlarda da var. 4 tane de baharat var bizim böbrek hastalarına da verdiğimiz. Safran. Safran omega 3 yönünden zengin. Haftada 1 çay kaşığı, yani 3 gram kadar tüketebilirsiniz. Yalnız kumadin, heparin kullananlar, kan sulandırıcı alanlar uzak durmalıydı. Karanfilde de yine, karanfilin ekstrelerinde araştırılmış omega 3 açısından
zengin. Biz normalde günde 2 tane karanfil tohumunu böbrek hastalarına öneriyorduk. Yağı, tozu veya çiğ şeklinde de tüketilebilir bu. Yalnız ameliyat olanlar, ameliyatı olacak olanlar veya kan sulandırıcı alanlar bunları kesmesi lazımdı 2 hafta kadar önce. Çünkü kan sulandırma özelliği var. Yine kumadin, heparin gibi kan sulandırıcı alanlar karanfilden uzak durmalar lazım. Şeker hastası olanlar ise haftada 3 dişi geçmemeleri lazım. Çünkü şekeri aniden düşürebilir. Hipoglisemi yapabilir ama şekerini düzgün takip edebiliyorsa, kontrol edebiliyorsa yakın o zaman kullansın. Şeker ilaçlarının dozunu azaltabilir. Çok faydalı. Rezeneye gelelim. Rezenenin de tohum ve yaprakları yine yüksek miktarda bitkisel olan yani omega 3 ala tipini içeriyor. Günde yarım çay kaşığı yani 1,5 gram kadar tohumu veya yağını haftada 1 fincanda yani 100 mililitrede çayını öneriyorum. Bu da yine rezeneyi de heparin, kumadini alanlar uzak duruyordu. Bir de meme, yumurtalık ve rahim kanseri olanlar içindeki fitoöstrojende olduğu gibi keten tohumunda da vardı aynı şeyler. Onlar da uzak durmalarında fayda var yine. Çörek otu peki faydalı mı? Çörek otuna da baktım arkadaşlar. Çörek otunda çok eser. Eser ne demek? Ya hiç yok gibi bir şey. Omega 3 kaynağı değil onun için ama hangi omega var? Omega 6 ile omega 9 bulunuyor. Bazı internette yine yazdığınız zaman omega 3 zengini baharatlar çörek otu da çıkıyor. Doğru değil. Kafadan sallamışlar. Nasıl kafadan sallama? Omega 6'yı görünce daha önce de anlatmıştım bunu. Herkesin ya bu sosyal medyada arkadaşlar %90 maalesef bilgileri yanlış, hatalı, kim olduğu belli değil. Kulaktan dolma. Mesela bir yerden aktarıyor. Omega 6 9 diyor. Omega'yı görünce hemen diyor omega. Paylaşanlar doktor değil, bu konuda eğitimli değil. Aslında bunlara bir denetleme olması lazım. Bence şu sosyal medyada yayınlanan birçok bilgide hata var ve insanlar yanlış yönlendiriliyor. Engellenmesi lazım. Başka şey paylaşsınlar canım. İlla sağlık şeyleri. Kendi alanında hangisinde uzmansa onu paylaşsın. Bazen benim verilerimde de hata olabilir. Biz de değiştiriyoruz bunları mesela. Bazen bu işte ceviz suyunda olsun, diğerlerinde olsun, bu tuzlarla ilgili olsun eleştiriler gelebilir. Biz bunları değerlendirip sizlere en uygununu sunarız. Her zaman yapıcı eleştiri her zaman uygundur arkadaşlar. İnsanın gözünden kaçabilir, hata olabilir. Düzenleyip hastaların faydasına bunu yenilememiz lazım. Çünkü bilgi kirliliği çok fazla. Artık insanlar Google'a giriyor, oradan hemen bir şey yazıyor. Bin bir çeşit yazı çıkıyor. Hangisi doğru, hangisi yanlış? PubMed'de bile birbiriyle çelişkili o kadar çok yayınlar var ki bu dergilerin kaliteleri düşmüş. Yani tıpta da bu böyle. Bakmayın siz bu dergilerin artık hangisine inanacağını insan şaşırıyor. Meta analizler yapılıyor. Onlarda bile çelişkiler var. Neyse. Peki diğer ürünler yoğurtta, sütte var mı arkadaşlar? Normalde yoğurtta, sütte yok. Ama bazı yoğurt ve sütlerde de omega 3 olduğu tespit edilmiş. Hangi sütler bunlar? İçine ilave konmuş. Yani DHA açısından zenginleştirilmiş yoğurt ve sütler var. Yoğurdu da günde biz ne kadar öneriyorduk aksi bir durum olmadıkça? Günde 2 yemek kaşığı yani 35 gram kadar yoğurt. Sütü de haftada 1 su bardağı kadar süt tüketebilirsiniz. Normal süt ve yoğurtta omega 3 yok ama DHA açısıyla yani omega 3'ten zenginleştirilmiş olursa onlardan tüketebilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar illaki preparat, takviye almak zorunda değilsiniz. Onlarca besin ve ürün saydım. Demek ki yalnız değilsiniz. Bu dediklerimi yaparak kesinlikle omega 3 seviyelerinizi de yerinizde tutabilirsiniz. Benim her zaman söylediğim neydi? Az ilaç, çok bilinç, çok güzel hayat tarzınız olsun. Çok güzel yaşantınız olsun. İnşallah bu videoda bütün insanlara ve böbrek hastalarına da faydalı olur. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hepinize Allah'a ısmarladık. Hayırlı günler olsun.